Arkadaşlar tekrar ustalar değerlendirme bölümünden bütün sorulara cevap bulabileceğiniz ünitemizle tekrar yayındayız. Bakalım bugün Fatih arkadaşım bize nereden gelen soruları soracak. Gerçekten ben de inanın size merak ediyorum. Olaylar spontan gelişiyor. Bu arada size gerçekten bakın canı gönülden teşekkür ediyorum. İnanmayacaksınız. Her gün artık benim telefonum susmuyor ya. Kendimi vallahi size bir şey söyleyeyim bir adam zannetmeye başladım yani. Böyle değil arkadaşlar ya. İnanın bakın ha. Şu anda bu kardeşin neyi var biliyor musunuz? Hizmet etmek istiyorum ya hizmet. Son soruyu bakayım ne gelecek. Üstadım öyle bir soru gelmiş ki Evet. bu soruyu hiç evirip çevirmeden kıvırmadan soracağım. Dosdoğru. Sor. Arkadaşımız biri öyle yazmış ki usta boşa kürek çekiyorsun. Bu camiadan bir cacık olmaz demiş. Yani buradaki soruyu bu hizmetleri niye yapıyorsunuz? Bu camia bunu hak etmiyor gibisinden sormuş. Ben şimdi ne diyeceğim ona biliyor musun? Ha, ne güzel sormuş. Aslında bak sana bir şey söyleyeyim Fatih. Bu soruyu soran insanın niyeti kötü değil. Neden değil? Ya yaralı, tamam mı? Ya yaralı, ya sıkıntı çekmiş önceden, ya da şu anki gidişatı beğenmiyor. İyimser bakalım yani ama her halükarda bu arkadaşımın sorusu kötü niyetli değil. Ben öyle düşünmüyorum. Şimdi bu camiadan bir cacık olur mu olmazı bilmiyorum. Ama bak arkadaşım, ismini biliyoruz değil mi Fatih? Biliyoruz. Paylaşalım mı? Paylaşalım. Verelim mi? Yok vermeyeceğim Fatih. Vermeyeceğim. Abi bilmiyorsun ki. Şimdi o bana güvenmiş söylemiş yani. Bu camiadan bir cacık olmaz. Vermeyeceğim. Bak. Tamam. Sen de yanlış anlama beni. Vermeyeceğim. Yani onu korumaya alıyorum. Anladın mı? Tamam anladım. Ha, anladım. Şimdi bak. Soruyu soran güzel insan. İlk videolarda bir yerde bir şey diyorum. Bakın ben unutmadım. Eğer izliyorsan bütün videolarımı orada görürsün. Diyorum ki bu ünitelere başlarken tek bir amacım var benim. Bir tane gence ulaşmak. Bir tane gencin kalbine dokunmak. Size bir şey söyleyeyim mi? Yılbaşı gecesi. Yılbaşı gecesi. Abartmıyorum. Türkiye'den yani gözlerim böyle doluyor. Konya'dan bir telefon alıyorum. Konya'da saat 2, Almanya'da saat 12. Yani bizim yılbaşına girmemize 10 dakika var. Ve arayan kim biliyor musunuz? Veriyorum ismini güzellik. Mustafa Oğuz Ceylan. U25 şu anda milli takıma girdi. Bu güzel adam Murat abi dedi. Artık dayanamıyorum abi. Aramak zorunda hissettim kendimi. İnşallah bana yardım edersin abi. İnanın benim tüylerim diken diken oldu o telefon çalınca. Niye biliyor musunuz? Arayan adam var ya Tayyip Erdoğan olsa da bu kadar etkilenmezdim herhalde ya. Niye biliyor musun? Benim amacım bu yani. O gencin kalbine dokunmuşum abi. Ben ödülümü aldım. Niye devam ediyorsun? Bitirsene o zaman. Değil. Daha fazla gencin kalbine dokunacağım ya. Besliyor. Beni besliyor. Bana ne sordu biliyor musunuz? Usta işin içinden çıkamıyor. Bazı psikolojik sorunlarım var. Bir hafta sonra U25 Türk milli takımı seçmelerine gidiyorum. Ne olur bana yardım et. Elinden geliyorsa yardım et usta. Mustafa'cığım dedim beni var ya öyle mutlu ettin ki. Bir saate yakın konuştuk. Beni aramadı merak ettim biliyor musunuz? Ulan dedi bu çocuktan ses soluk çıkmıyor. Acaba yanlış mı anladı beni? Ukala mı zannetti? Abi 10 gün sonra telefonum çalıyor. Çok heyecanlı biçimde ne diyor biliyor musunuz? Abi Allah senden razı olsun ya. Milli takım yaptın diyor. Bakın abi. Milli takım yaptın usta diyor. Sırf zevk almak için oynadım bu oyunu diyor ya. Bu benim hoşuma gitti arkadaşlar. İşte ben bu çekimleri bu yüzden yapıyorum. Her gün telefonum çalıyor. En az 5 kişi arıyor özelden. Messenger'dan arıyor. WhatsApp'in var ya o Messenger uygulaması. Niye biliyor musunuz? Bilardocular gerçekten çok zeki insanlar.
Ama birazcık kafadan rahatsızlar, hastalar, sıkıntıları var, mentali aşamıyorlar. Ha sen nesin? Kendini psikolog mu zannediyorsun? Yok ben psikolog zannetmiyorum kendimi. Zannetmiyorum kendimi. Ama bilardoda koçluk yapabileceğime inanıyorum ya. Dokunabileceğime inanıyorum. Hadi koçu da geçtik. O birazcık yani ütopik olsun diyelim. Abartıyor olalım diyelim. Ne fark eder ki? Netice değişiyor mu? Önemli olan benim yardım edip yetmemem. Bu beni ilgilendiren bir mevzu. Bu camiadan bir cacık olur. Mustafa Oğuz Ceylan işte bir cacık olacağının işareti. Kim bilir kaç tane Mustafa Oğuz Ceylan var. Ama ulaşmıyor. Adamlar oldukları yerde sayıyorlar. Adam belki benim katkımla, belki kendisi katkımla bilmiyorum. Ben konuştuğumu bilirim. Adam atladı, U25'te milli takım yaptı. Bir parçacık olsa da dokunduğumu hissediyorum. Bu camiadan bir cacık olacak. Ben Murat Gökmen olarak elimden ne gelirse yapacağım. Yapacağım. Kafayı bozdum ya. İster rahatsız deyin. Bu işten para da kazanmıyorum. Haberiniz olsun. İstiyor musun para kazanmak? Para kazanmak da istemiyorum. Sadece kimsenin yapmadığını yapmak istiyorum. Ustalara da söylüyorum yani. Fan kulübü açın ustalarım. Benim ustalarım da var. Aynı kariyerde olanlarımız da var. Söylüyorum. Ülkenizde kendinize fan kulüpleri açın. Fan kulüpleri. Size proje söylüyorum. Altını ustalar yazsın. Artık zaten yolunuzu aldınız. Kendinize fan kulüpleri açın. Sizin hayranlarınız gelsin. Onlarla paylaşın, sarılın. Tamam mı? Günler belirleyin kendinize. Deyin ki Perşembe günü fan kulüplerimi açık. Avrupa'da var. Yapıyorlar. Size söylüyorum, proje söylüyorum. Avrupa'da insanlar şu anda bunu yapıyor. İnsanlarla kaynaşıyor. Tekrar canlandırın bu camiayı. Dikelim, şahlanalım ya. Niye Kore bizi geçsin? Çalışıyorlar. Özen gösteriyorlar. Görmüyor musunuz şu anda Birol Yılmaz'ların oynadığı Kore Ligi? Nasıl bir motivasyon var? Bu camiadan bir cacık olur. İnanın olur. Benim gönlüm inanıyor ya. Olması için elimden geleni yapacağım. Benim şu anda taşın altına atabileceğim yani ne derseniz deyin yani. Bu işte. Bu kadarcık atarım yani. O zaman başkası da atacak. Oradan böyle sırt üstü yatıp bana dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasın diyenin kafasına kurşun sıksınlar. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Ankara'dan beni takip eden çok güzel bir adam var. Cihan Soylu. Cihan Soylu öpüyorum seni kardeşim. Beni desteklediğin için çok teşekkür ediyorum. Senin gibileri var yani. Ama sen şu anda beni en çok destekleyen adamlardan bir tanesin. Ben de sana baktım kardeşim. Instagram'ına, Facebook'una. Senin de başarılar diliyorum sana da. Sosyal hayatında, güncel hayatında, hepsinde. Seviyorum seni Cihan Soylu. Teşekkürlerimi iletiyorum. Öpüyorum sizi. Saygılar. Disiplin, istikamet, kararlılık, sabırla bilardonuzu en üst düzeye taşımak adına benimle çılgın bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın.